Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Sabancı Müzesi'nin içindeki The Seed adlı salondan bu programı sunuyoruz. Ve karşınıza Türkiye'nin dört bir tarafından iyiliğin peşine düşmüş fark yaratan isimleri getiriyoruz. Programımız haftalardır yayınlanıyor ve CNN Türk'te yayınlandıkça sizin katılımınız da artıyor. İnanın Türkiye'nin dört bir tarafından onlarca yüzlerce katılım var. Ve bu katılımlar, bu katılımcı öneriler ya da programda yer almasını istediğiniz isimler de programımızın danışma kurulu tarafından ayda bir ince eleniyor, sık dokunuyor ve karşınıza işte bu isimlerin katıldığı özel programlar geliyor. Bugün programımızda bir akademisyen var. Kendisi yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilan görüyor. Önce kendi hayatı değişiyor, sonra başka insanların hayatını değiştiriyor. Itır Erhard bugün artık Bilgi Üniversitesi'nde çalışıyor. Kendisinin kurduğu Adım Adım adlı örgütlenme diyelim, daha doğrusu oluşum bir anlamda pek çok kişinin hayatını yakından değiştiriyor. Çok basit bir formülü var aslında. Siz koşuyorsunuz, başkaları kazanıyor. Yani siz aslında koşamayanlar için koşuyorsunuz. Itır Erhard bir hayalden yola çıkmış ve özellikle omurilik felçleri için yüzlerce akülü tekerlekli sandalye sağlayacak bir oluşuma imza atmış. Yaptıkları yalnızca omurilik felçleriyle de sınırlı kalmamış. Itır Erhard'ı izleyince göreceksiniz. Karşınızda tam bir fark yaratan duruyor. Avrasya Maratonu'nun son 100 metresi. Oysa Etiyopyalı Lisan Yegazu koşmaya devam ediyor. Nefesi tükeniyor, yere yığılıyor. Fakat bırakmıyor. Çünkü Yegazu 42 kilometrelik maratonu kazanmanın değil, bitirmenin daha önemli olduğunu biliyor. Seyircilerin alkışları arasında tekrar kalkıyor. Fakat Lisan Yegazu'nun gücü koşmaya yetmiyor. Son bir güçle yorgun bedenini yeniden kaldırıyor. Finişe doğru bakıyor ve yeniden koşmaya çalışıyor. Etiyopyalı Lisan Yegazu yüzlerce seyirciye, onu televizyon başında izleyen milyonlara gerçek bir sportmenlik dersi verdi. Avrasya Maratonu'nun kalplerdeki birincisi oldu. Fakat Avrasya Maratonu'nda görüntüleriyle gündemi değiştiremeseler de koşarak yüzlerce insanın hayatını değiştiren birileri daha vardı. Adım Adım oluşumuna dahil 209 kişi Avrasya Maratonu'nda sadece kendileri için değil, akülü sandalyeye ihtiyacı olan omurilik felçleri için de koştular. Ve terlerinin her damlasında yardıma ihtiyacı olan birilerine yardım topladılar. Avrasya'nın 30. yılında ilk defa tarihinde Adım Adım oluşumuyla beraber yardımseverlik koşusu yapıyor olacağız. Bu seneki koşumuzda Türkiye Omurilik Felçler Derneği'ne akülü tekerlekli sandalye almak için koşuyoruz. 200'ü aşkın adım adımcı koşacak. Herkes maillerini gönderdi, bağışlar toplanmaya başlandı. Cuma günü itibariyle 40.000 YTL'ye yakın para toplanmıştı. İnşallah maratonu takiben de bağışlar daha da gelmeye devam edecek. Birilerine yardım amaçlı koştuğunda zaten yarışın birincisi gibi hissediyorsun kendini. Önemli olan bu. Daha çok insanın katılmasını hedefliyoruz.
Profesyonel koşucu olmayan sıradan insanların koşarak yardım topladığı bu sıra dışı organizasyonun ön saflarındaysa sıra dışı bir fark yaratan var. ...33 yaşındaki yardımcı doçent doktor Itır Erhard bir akademisyen aslında. Halen Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Erhard, hayatını değiştiren bu projeyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıştı. Yıllar önce Chicago'da misafir öğretim üyesi olarak görev yaparken gördüğü bir ilanla yeni idealine kavuştu. 2004 yılıydı. Ben misafir öğretim görevlisi olarak Chicago'da bulunuyordum. Orada bir gün otobüs beklerken otobüs durağında şöyle bir ilan gördüm. İşte lösemi hastaları için koşmak ister misiniz? Bir lösemi hastası için maraton koşmak ister misiniz? Ben o güne kadar inanın 100 metre koşmamıştım ama fikir çok hoşuma gitti. Ne kadar güzel bir şey. Yani hem koşmayı öğreneceğim hem de bir sivil toplum kuruluşuna yardım yapacağım. Orada koşanlar da benden çok farklı insanlar değil. Ekiple koşmaya başladım. İşte ilk antrenman 3 mil, yaklaşık 5 kilometre. Orada böyle çok zorlandım ama hani 5 kilometreyi bitirince ya dedim bak bugün 5 koştum, 5 ay sonra maratonu koşabileceğime inandım. Bir yandan da tabii bağış nasıl toplanır onu öğrettiler bize, eğitimler verdiler. Nasıl bağış toplanır, nasıl bağış mesajı gönderilir, kimlere gönderilir. O eğitimi de aldım. İşte bir yandan koştum, bir yandan bağış topladım. Bir 5 ay sonra ilk maratonumu böylece Amerika'da Lösemi Derneği için koşmuş oldum. Yardımcı doçent doktor Itır Erhard Türkiye'ye döndüğünde hemen bu projeyi hayata geçirmek istedi. Aylarca kendisi gibi profesyonel olmayan, yardım için maraton koşabilecek kadar gönüllü olan insanlar aradı. Ve sokakta aradığını tesadüfen bir radyo programında buldu. Bir radyo programında ormanda koşan bir ekip olduğunu öğrendim. Radyoyu aradım, ben de koşuyorum lütfen beni bunlarla tanıştırın, kim bu koşan insanlar dedim ve ormana gelip o ekiple tanıştım. Birlikte koşmaya başladık. Sonra yavaş yavaş ya ben yurt dışında böyle bir şey yapıyordum, bunu Türkiye'de de yapsak ne kadar güzel olur diye onlarla bu fikri paylaşmaya başladım aslında. Sonra bir gazete haberi gene bunu yapan Türkiye'de bir arkadaş daha olduğunu öğrendik. Renay diye bir arkadaşımız. Renay'ı aradık. Renay ya sen yapıyor musun Türkiye'de bunu nasıl yapıyorsun dedik. Renay'la da buluştuk. Küçük bir 5 kişilik ekip, 5-6 kişilik ekip oluştu. Yani bunun beyin takımı diye düşünün. O arada işte pek çok insandan destek aldık. Hani Koç Vakfı'ndan destek aldık. Çünkü gidip sorduk Türkiye'de yardım nasıl yapılıyor? Bağış nasıl toplanır, işte insanlar koşarak para toplar mı? Hani bunu Türkiye'ye uydurmaya çalıştık. Bir yaklaşık 3 senede bu sürdü. Bir kişiyle başlayan oluşum, gittikçe genişlerken bu çalışmanın en zor yanı insanlara bağış yöntemini anlatmak oldu. Adım adımcılar koşucu buluyor ama bağış yapacak kişi bulamıyorlardı. Ya da bağışçı bulduklarında bağışı kabul edecek dernek bulmakta zorlanıyorlardı. Herkesi koşucu olarak aramıza alıyoruz. Yani bugüne kadar hiç koşmamış olmanız önemli değil. Çünkü ben de dediğim gibi 5 sene önce hiç koşmamıştım. Geliyorlar, birlikte işte antrenman yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz, bağış toplamak üzerine eğitimler veriyoruz. Onlar bizim üyemiz oluyor artık, bizimle koşmaya başlıyorlar. Sonra bu her koşucu kendi çevresine bir mesaj gönderiyor. Ben bu sene işte TOG için, TEGEV için, TOFD için koşuyorum diye birini seçiyor genelde. Ve kendi küçük çevresine gönderiyor. Bu çok önemli çünkü biliyorsunuz bu tür mesajların spam olarak algılanma tehlikesi var. Onun için hani tanıdığı kişilere göndermesini rica ediyoruz özellikle. O insanların çevresine gidiyor ama bu da tabii koşucu sayınız 300 ise binlerce kişiye mesaj gitmiş oluyor. Daha sonrasında o mesajlarda hangi derneği seçtiyseniz diyelim TEGEV'i seçtiniz. Ben bu sene TEGEV için koşuyorum. Şudur hesap bilgileri, banka hesap bilgilerini veriyorsunuz. O sizin bağışçınız sizin adınıza TEGEV'e bir bağış yapıyor. Sonra o bağışlar toplanıyor. Diyor ki mesela Itır bu sene TEGEV için işte 1000 lira topladı, 3000 lira, 5000 lira. O şekilde hani kim ne kadar topladı onu da görebiliyoruz aslında. Itır Erhard ve arkadaşlarının projesine ilk inanan Omurilik Felçleri Derneği oldu. Akülü sandalyesi olmadığı için sokağa çıkamayan, özgürlüklerine evlerinin demir parmaklı penceresinden bakmak zorunda kalan omurilik felçlileri
akülü sandalye için umutlarını adım adım beklemeye başladılar. Yaklaşık 2 ay önce Türkiye Omurilik Felçleri Derneği sayesinde Adım Adım grubuyla tanıştım. Yani onların amacı beni çok etkiledi. Çok insan tanıyorum. Sadece göbekleri gitsin veya kiloları gitsin diye koşan insanlar var. Bu Belgrad ormanlarında da öyle insanlar var. Bir amaçsız, boş yere koşuyorlar. Ama Adım Adım grubu bizim gibi engelliler ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan insanlar için koşuyorlar. Çok büyük bir gurur benim için. Ben de onların içine katıldım. Diğer engelli arkadaşlarımızın evden çıkabilmeleri için ben de bu Adım Adım grubunda yer almaktan çok mutluyum. Çünkü çok insan var ya gerçekten evinden çıkıp dışarıda hava almayan, yani nefes bile alamıyor evin içinde. Çünkü çıkacak bir sandalyesi yok. Bir akülü sandalye deyip geçmeyelim. Kaza sonrasında engelli oldum yüksekten düşme sonucu. Benim için hayat bitmişti. 2 sene evden dışarı çıkmadım. Bir gün ta ki tekerlekli sandalye, akülü sandalyem olana kadar hep evdeydim, ölümü bekliyordum. Adım Adım grubu sayesinde tekerlekli sandalyeme kavuştum, akülü. O parklara gidebiliyorum kendimce. Hani arkamda bir iteklemcisi olmadan. Kendi kendine gitmek çok özel bir şey. Hani engelli insan kendi gitmek istiyor her yere. Ama akülü tekerlekli sandalye olduğu zaman, yani kız arkadaşımla bile akülü tekerlekli sandalye sayesinde tanıştım. Hani istediğim her yere gidebiliyorum. Bakkalıma ya kendim gidiyorum bakkala. Hani bir şey canım istediği zaman birisine rica etmiyorum. Akülü sandalyem var, kendim binip gidiyorum. Yüzebiliyorum, dalabiliyorum, koşabiliyorum. Her şey yapabiliyorum. Bunu evden dışarı çıkmadan bilemezdim. Ama sağ olsunlar Adım Adım grubu sayesinde evden dışarıya çıktım. Daha da çok engelli arkadaşımız var. Hepsi tek tek çıkacaklar. Merak etmesinler. Bekleyin. Hepinize sıra gelecek. Adım Adım grubunun bu çabası sadece akülü sandalye almakla kalmadı. Daha düne kadar evinden çıkamayan engellileri koşuyla da tanıştırdı. Onlara istedikleri takdirde her şeyi yapabileceklerini aşılarken 42 kilometrelik bir maratonu da adım adım bitirebileceklerine inandırdılar. Adım Adım oluşumunda bugün sıra dışı insanlar olağanüstü etkiler yaratıyor. Daha düne kadar kendi deyimleriyle amaçsız koşanlar bugün bir ideal uğrunda yollara düşüyor. Ben yani 3 senedir buradayım Türkiye'de. İstanbul'a yerleştim. Yani Türkçemi ilerletmek için ve yani o kadar İstanbul'u sevdiğim için burada oturmak istiyordum. Ama şey vardı, yani ben geldiğim zaman da yavaş yavaş koşmaya başladım. Çünkü biraz çekiniyordum. Çok az kişi koşuyor ve ben koşarken millet bana biraz bakıyordu, yani merak ediyordu. O kim yapıyor ve nasıl giyinmem lazım bilmiyordum. Ve yavaş yavaş yani alıştım ve Adım Adım grubuna katılınca başka bir amacım oldu. Benim için bu İstanbul'un çok güzel bir örneği. Yani İstanbul'un insanlığı ne kadar derin, ne kadar güzel. Ben hayatımda böyle bir şey yapmamıştım. Ve İstanbul'da yaptım ve yeni bir şey denedim, tattım ve çok yani içten yani mutluyum. Bir parkta oturup dinlenirken 2 kişi bayan yanımdan koşarak geçti. Onlara ben yani sordum, yani koşuyorsunuz ve nereye koşuyorsunuz, belli bir grubunuz var mı gibilerinden. Onlar da adım adımdan bahsettiler. Adım adım bir içeriği koşarıp da STK kuruluşlarına kaynak aktarıyor. Bunu ben kendim içinde bir amaç olacağını olarak düşündüm ve aynı şekilde ben de yapabilir miyim diye adım adım grubuna üye oldum, dahil oldum. Adım adım içinde koşarken STK'lara yardım ettiğimizden dolayı çok farklılıkların meydana geliyor. Çünkü düşünsenize, koşuyorsunuz, ihtiyacı olan kişilere belli bir olanak sağlamaya çalışıyorsunuz. Mesela bu Avrasya'da koşarken engelli arkadaşlıkla birlikte koştuk. Mesela bir engelli arkadaşın tekerlek sandalye sağlıyoruz. Adım Adım oluşumu büyüdükçe yarattığı etki de büyüdü. Sıra dışı insanlar bugün sadece omurilik felçleri için değil, Türk eğitim gönüllüleri ve toplum gönüllüleri bünyesindeki öğrencilere burs sağlamak için de koşuyor. Biz Toplum Gönüllüleri Vakfı'yız. Adım Adım oluşumuyla bir süre önce Adım Adım oluşumunun bir daveti üzerine tanıştık aslında. Bizim dışımızda birçok sivil toplum kuruluşunun da olduğu bir toplantı organize etti Adım Adım oluşumu. Biz de Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak burada yer aldık. Beraber Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın halihazırda yürüttüğü burs fonuna destek olmasına karar verdik. Bu bizim için çok önemli çünkü Toplum Gönüllüleri Vakfı
halihazırda yaklaşık 500 tane üniversiteli gence burs olanağı sağlıyor. Burs alan gençler sadece burs alıp da bunu öğreniminde kullanmıyor. Aynı zamanda burs karşılığında toplum hizmetinde bulunuyorlar. Haftada 4 saat, ayda 16 saat bir projede gönüllü olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla adım adım oluşumu da bizim için önemli çünkü baktığınızda adım adım oluşumu sadece maratonda koşan insanlardan oluşmuyor. Aslında attıkları her bir adım öteki taraftan Toplum Gönülleri Vakfı ile beraber toplumun sorunlarına çözüm olarak geri dönüyor. Adım adım oluşumuyla Mart ayında Antalya Maratonu'nda ve bu Ekim ayında İstanbul'daki Avrasya Maratonu'nda adım adım koşucularının bağış çağrılarıyla gelen bağışlarla pek çok çocuğumuza eğitim desteği sağlandı. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı olarak Türkiye'nin dört tarafında eğitim desteğine ihtiyacı olan ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği vermekteyiz. Biz de Adım Adım grubuna bu projemize destek olmalarını istedik. Adım Adım grubundan Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda eğitim desteği alan çocukların bir yıllık eğitim bedelini karşılayacak bağışları toplamaları için destek olmalarını istedik. Bir çocuğun vakfımızdaki eğitim desteğinden yararlanmasının bir yıl boyunca yararlanmasının bedeli 55 lira. Adım adım koşucuları da bunun için bağış çağrısında bulundular ve Antalya ve Avrasya'daki vermiş oldukları destekle yüzlerce çocuğumuza eğitim desteği sağlamış oldular. Yaşları 17 ile 65 arası değişen böyle yaklaşık bir 500 kişi var adım adımda üye. Yani bizimle koşan. Ama kimisi bir yarışa geliyor, kimisi öteki yarışa geliyor, kimisi çok bağış topluyor, kimisi önce bir koşayım sonra bağışla başlarım diyor ama 400 bin liraya yaklaşıyoruz. Yani 1,5 sene içinde toplanan bağış bu. Bunun büyük bir kısmı TOFD için toplandı çünkü onlarla daha uzun süredir çalışıyoruz. 300 bin lira kadarı TOFD için toplandı. Bununla da 150 tane akülü tekerlekli sandalye alındı. Geri kalanı da TEGEV ve TOG için toplandı ama Avrasya Maratonu'nu yeni koştuk. Bağışlar gelmeye devam ediyor. Umarız hani hızla artacak. Bir kere 5 sene önce bunun mümkün olduğuna inanmıyordum ben. Yani hep şöyle bir düşünce vardı. Ya bunu Türkiye'de yapamayız herhalde. Kimse koşmaz, kimse de bağış yapmaz diye düşünüyordum. Şu anda geçen hafta koştuğumuz Avrasya Maratonu'nda inanın gözlerim doldu. Çünkü bir baktım hani 100 kişinin üzerinde adım adım tişörtü herkes koşuyor. Ve gerçekten bağış da yapılıyor. Onu da gördüm ve çok mutluyum. Hani bunun Türkiye'de de yapılabiliyor olduğunu gördüğüm için çok mutluyum. Yardımcı doçent doktor Itır Erhard yıllar önce bir ideal uğruna yola çıktı. Hayalini adım adım büyüttü. Kendisi gibi sıra dışı insanlar aradı. Onlarla beraber olağanüstü etkiler yarattı. Sadece koşmak yerine terini, nefesini bir amaca yönlendirdi. Hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen kendisi kadar şanslı olmayan insanlara elini uzattı. Küçük adımlarla yola çıktı ama binlerce insanın hayatında kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, işte haftanın fark yaratanı. Itır Erhard'ın bu oluşumunu görünce inanın acaba niye ben Avrasya Maratonu'na katılmadım diye hayıflanmadım değil. Bir dahaki sene umarız fırsat buluruz. Biz de adım adım oluşumuyla beraber bizim gibi koşma imkanı bulamayan, hatta yürüme imkanı bulamayan insanlara bir şans tanıyabiliriz. Fark yaratanları çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından bu programa nasıl katılabilirsiniz? Onları size anlatıp programımızı bitireceğiz.